Cebinizdeki para her gün sessiz sedasız eriyor. Bir ay önce markette gördüğünüz o ürünü bugün aynı fiyata bulamıyorsunuz. Bu sadece bir ekonomik gösterge değil. Bu, gelecek planlarınızın, hayallerinizin ve güven duygunuzun sinsi bir erozyonudur. Bu sinsi düşmanın adı enflasyon. Enflasyon, basitçe fiyatların genel seviyesinin sürekli artması demektir. Ancak etkisi asla basit değildir. O, Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın derin travmasına kadar medeniyetlerin kaderini tayin etmiş, kitlelerin psikolojisini kökünden sarsmış, tarihin en yıkıcı ekonomik olgusudur. Bugün enflasyonu sadece bir para-mal dengesizliği olarak değil, toplumsal düzeni, ahlakı ve insan psikolojisini nasıl alt-üst ettiğini görerek derinlemesine anlayacağız. Fiyatlar neden artıyor? Bu yıkımın arkasındaki 3 ana sebep nedir? Hazırsanız bu sinsi hırsızın peşine düşelim. Enflasyon modern bir icat değildir. Paranın icat edildiği her çağda yöneticilerin karşılaştığı temel bir sorundur. Eski çağlarda paranın değer ağırlığı altın, gümüş gibi değerli metallere bağlıydı. Ne zaman bir imparator ya da kral maliyeyi toparlamak istese, paranın içindeki altın veya gümüş miktarını azalttı ve aynı görünüme sahip daha fazla madeni para bastırdı. Bu eylemin adı paranın değerini düşürme. Roma İmparatorunun gümüş para denaryusun içindeki gümüş oranını sistemli olarak düşürerek harcamalarını finanse etmesi, yüzlerce yıl süren enflasyonist sürecin fitilini yakmıştı. Halk, madeni paranın yüzeyine değil, içindeki gerçek değere odaklanmaya başladığında devasa bir güvensizlik seli başladı. Enflasyon temelde öncelikle bir güvensizlik meselesidir. Devletin parasına olan güven sarsıldığında insanlar somut varlıklara sığınır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'daki Weimar Cumhuriyeti hiperenflasyonunu hatırlayın. Fiyatlar o kadar hızlı artıyordu ki insanlar maaşlarını alır almaz ekmek almaya koşuyordu. Para bir gecede değersiz kağıt parçasına dönüşmüştü. O dönemde insanların bir sepet dolusu parayla bir somun ekmek aldığını gösteren görüntüler bize enflasyonun paranın temel fonksiyonunu nasıl yok ettiğini gösterir. Şimdi bu yıkımın modern ekonomideki 3 ana kaynağına inelim. Enflasyonu tetikleyen, genellikle birbirini besleyen ve iç içe geçmiş 3 temel mekanizma vardır. Birinci sebep, ekonominin en basit kuralından doğar. Çok fazla para, az mal. Bu durum piyasada mal ve hizmet alımına yönelik çok güçlü bir talep varken, üretim hızının bu talebe yetişememesinden kaynaklanır. İnsanların elinde harcayacak çok para vardır ve herkes aynı anda bir şeyler almak ister. Bu süreç genellikle merkezi otoritenin yani hükümet veya Merkez Bankası'nın piyasaya aşırı para sürmesiyle başlar. Pandemi döneminde dağıtılan nakit destekleri veya düşük faizli kredi musluklarının açılması buna mükemmel bir örnektir. Düşünün, herkesin cebinde 100 lira fazladan para varsa ve piyasada hala aynı sayıda televizyon varsa, televizyonun fiyatı kaçınılmaz olarak yükselir. Peki psikolojik etkisi nedir? Bu durum başlangıçta refah illüzyonu yaratır. İnsanlar zenginleştiklerini sanır, harcamaları arttırır. Ancak fiyatlar yükselmeye başladığında bu illüzyon yerini hayal kırıklığına ve aşırı tüketime bırakır. Herkes, şimdi almazsam yarın daha pahalı olur düşüncesiyle paniğe kapılır ve bu fiyatları daha da yukarı çeker. İkinci büyük tetikleyici, talep ne olursa olsun bir malı üretmenin maliyetinin yükselmesidir. Bu maliyet, ham madde, iş gücü ya da enerji olabilir. Üreticiler bu artan maliyeti elbette tüketiciye yansıtır. Bu durum genellikle dış şoklardan kaynaklanır. Küresel bir petrol fiyatı krizi,
tüm taşıma ve üretim maliyetlerini bir anda artırır. Veya savaşlar, doğal afetler nedeniyle tedarik zincirleri kırılır, fabrikalar durur, gemiler limanlarda takılır kalır. Ücret enflasyonu. İşçiler artan yaşam maliyetleri karşısında daha yüksek maaş talep eder. Şirketler bu maaş zammını ürün fiyatlarına ekler. Buna ücret fiyat sarmalı diyoruz. Maliyet enflasyonu toplumda kıtlık ve belirsizlik algısını tetikler. İnsanlar malların azalacağını düşünerek istifçiliğe, yani panik alımına yönelebilir. Bu davranış da maalesef fiyatları daha da yukarı iter. Üçüncü sebep en kalıcı ve en yıkıcı olanıdır. Talep veya maliyet şoku olmasa bile bir ekonominin kronikleşmiş sorunlarından kaynaklanır. Kilit nokta şudur: beklentiler. Eğer bir market sahibi rakiplerinin fiyatlarını artıracağını bekliyorsa, o da kendi fiyatını önceden artırır. Eğer bir işçi enflasyonun %50 olmasını bekliyorsa, %50 zam talep eder. Bu beklentiler kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelerek enflasyonu kalıcılaştırır. Buna ek olarak, ithalata bağımlı bir ekonomide yerel para biriminin değer kaybetmesiyle bu kayıp hızla tüm ürünlerin fiyatlarına yansır. Bu en yıkıcı psikolojik etkendir. Toplumda yarın daha pahalı olacak düşüncesi yerleşir. İnsanlar yatırım yapmak yerine tüketmeye yönelir. Bu da tasarruf oranlarını sıfırlar. Uzun vadeli planlar enflasyonun gölgesinde anlamsızlaşır. Enflasyon sadece cüzdanları değil, toplumsal yapının temel direklerini de sarsar. Enflasyon en çok yoksulu ve sabit gelirlileri vurur. Zenginler gayrimenkul, borsa, döviz gibi enflasyondan korunacak varlıklara kolayca erişebilirken, asgari ücretli veya emekliler tüm gelirlerini temel gıdalara harcamak zorundadır. Bu, paranın akışını değil, varlıkların sahipliğini daha da merkezileştirir. Enflasyon bir gelir transfer mekanizmasıdır. Çalışanlardan varlık sahiplerine yapılan gizli bir transferdir. Yüksek enflasyon, dürüst çalışmanın ve tasarrufun değersizleştiği bir ortam yaratır. İnsanlar, üretimden çok spekülasyonla, al-sat, kara borsa, daha kolay para kazanıldığını görür. Bir iş yeri açmak yerine döviz veya kripto alıp satmak daha cazip bir gelir kaynağı haline gelebilir. Emeklilik, ev alma gibi uzun vadeli planlar anlamsızlaşır. Toplum, anı yaşa ve hemen tüket psikolojisine kayar. Uzun vadeli düşünce ve sorumluluk duygusu zayıflar. Enflasyonun sürekli ve tahmin edilemez olması en büyük belirsizlik kaynağıdır. Bir aile, çocuğunun eğitim masraflarının bir yıl sonra ne olacağını bilemiyorsa, derin bir gelecek kaygısı yaşar. Devletin kendi para birimine ve ekonomik yönetimine olan güven sarsılır. Güvenin kaybolduğu bir toplumdaysa, ekonomik istikrarın yeniden tesisi çok zorlaşır. Enflasyonu hesaplayan kurumların bağımsızlığı ve şeffaflığı, manipülasyon şüphelerinin önüne geçmek için kritik öneme sahiptir. Resmi verilerin güvenilirliğini yitirdiği durumlarda, piyasa aktörleri ve vatandaşlar kendi enflasyon algılarını oluşturur. Bu da güvensizlik nedeniyle enflasyon beklentilerini artırarak enflasyonla mücadeleyi çok daha zor hale getirir. Peki, bu tarihsel ve psikolojik yıkımın gölgesinden nasıl çıkarız? Çözüm nerede? Enflasyonun nedenleri karmaşıktır, evet. Ancak çözüme giden yol, basit ama zorlu iki direkten geçer. Hesap verebilirlik ve toplumsal güvenin yeniden inşası. Öncelikle, Merkez Bankası'nın görevi, elindeki enstrümanları siyasi baskılardan uzak, sadece enflasyonu alt etme hedefiyle kullanmaktır. Para basma musluğunun, geçici siyasi kazançlar uğruna değil, ulusal finansal istikrar adına yönetildiğine dair topluma kesin bir inanç vermek zorundadır. Hükümetin görevi ise sadece bütçe disiplinini korumak değil, ekonomiyi ithalat bağımlılığından, yani dış şoklara karşı savunmasızlıktan kurtaracak yapısal reformları cesaretle hayata geçirmektir. Çünkü fiyat artışlarının bir numaralı nedeni olan o zincirleme tepkime ancak üretim gücü ve rekabet artırılırsa kırılabilir. Tam da burada konuya bir başka açıdan da bakmalıyız. Çözüm sadece Ankara'da, Washington'da ya da Frankfurt'ta değil.
bireyin finansal bilincindedir. Enflasyon rakamlarla başlar ama davranışlarla büyür. Enflasyon, bilgisiz, plansız ve panikleyen bireyleri daha hızlı yoksullaştırır. Eğer bir toplum olarak yarın daha pahalı olacak diye elimizdeki parayı hemen tüketmeye koşarsak, enflasyon beklentisini bizzat biz körüklemiş oluruz. Eğer dürüst tasarrufun değersizleştiği bu ortamda paranın gücünü yeniden keşfetmezsek, bu yıkım sarmalı devam eder. Enflasyondan korunmanın ilk yolu bu sessiz hırsızın varlığını kabul etmek ve elimizdeki parayı sadece bir tüketim aracı olarak değil, değerini korumak zorunda olduğumuz bir yatırım aracı olarak görmektir. Kendimize, bilgimize ve becerilerimize yatırım yapmak, enflasyonun eritemeyeceği tek sermayedir. Eğer bu yıkıcı ekonomik olguyu yeneceksek, önce psikolojimizi yönetmeli, sonra da bilinçli finansal kararlar almalıyız. Çünkü bir ulusun parasının değeri, o ulusun kendi geleceğine olan inancıyla doğru orantılıdır.